Ama genel olarak internette evlilik üzerine yapmışlar. Biz de ilk evlilik üzerine yapacağız. İnşallah yine başımıza bir şey almayız. Eğleniyorduk bayağı. Ama ondan sonraki seyahatlerimiz... Artık eğlenmiyor muyuz? Çıkma yıllarımızın en değer verdiği şey nedir? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben böyle cevap verip sen aynısını söylersen bunu kabul etmiyorum. Şöyle olduk. Biz evlendik galiba ya. Çok zor soruymuş bu. Flört günlerimizin en unutulmaz anı. Çok fazla şey var. Söyle, ne var? benim... Benden hoşlanmadığın ya da seni rahatsız eden bir şey var mı? Zaten hani şeyi söylemiyorum. Soru cevap yaptığımız için hani sevmediğim... Bir dakika. İşte bak. Ama hayır. Ben de sana aynı şey söyleyecektim bu arada. Anlatmama izin vermiyorsun. Sen esas benimle laflamaya Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Zaten bunu... Başladı kavga. Yürü be Ceyda. Ben yeterli Gazla benim değil için. mi? Bu yayınlanacak mı? Ona göre. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan Buğra ile beraberim. Kanalımıza mı oldu? Kanalıma diyordun eskiden. Kanalımıza mı oldu şimdi? Bugün kanalımıza olsun. Çünkü yani kanalım diyemiyorum çünkü sürekli seninle video çekiyorum ve insanlar da seni görmek istiyor. Bugün değişik bir konsept. Yani internette gördüğüm bir soru cevap videosu bu. Sadece garip sorular. Yani sorulmayan, garip ve nasıl cevap vereceğimizi gerçekten bilmiyorum. Aslında bunu birçok alanda yapabilirdik. Ama genel olarak internette evlilik üzerine yapmışlar. Biz de ilk evlilik üzerine yapacağız. İnşallah yine başımıza bir şey almayız diyorum. Ama eğer ki baktık ki çok sevdik bu konsepti ya da sizler sevdiniz, belki bunu farklı alanlarda yapabiliriz. İşte çocuk olur, aile olur, giyim olur, kıyafet olur, bir sürü şeyler olur. O yüzden ilk bu şekilde deneyimleyeceğiz. Ne diyorsun bunun için? Ben soruları görmedim. Soruları görmediğim için, konuda evlilik olduğu için biraz böyle bir rahatsızım açıkçası. Ne gelecek, ne cevap verirsem başıma ne gibi bir bela gelir o yüzden. Bu uygulama yüzünden başıma herhangi bir şey gelirse Play Store. Bu arada gerçekten benim de hazırladığım sorulardı. Yani oturup kendim yazmadım. Sen ne yaptın? Rastgele aldın, buldun, koydun mu listene? Ne yaptın? Tamam. Bunu zaten yapmışlar. Oradan aldığım sorular. Bazen de bize hani böyle Instagram'dan sorular soruyorlar ya. Onlardan da böyle biriktiriyordum ben YouTube'a başladığımızdan beri. Farklı sorular, cevap verebileceğimiz soruları. Orada da böyle değişik sorular var. Hatta böyle sorular nasıl soruyorlar diye düşünürken bunun videosunu gördüm. O yüzden de böyle bir şey çekilebilir. Riskli bir video çekiyoruz bugün yani. Evet, riskli ama hani dediğim gibi garip sorular zaten, hani garip olduğu için de belki biz onun doğrusuna cevap verebiliriz. Hadi başlayalım. Tamam, başlıyoruz. Ama ilk başta şunu söyleyeyim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve takip etmeden izliyorsunuz. Görüyoruz. Farkına veriyoruz. Grafiklere bakıyoruz. Takip etmeyen izleyenler daha fazla takip edin. Geçen gün de yazdım yorumların altına. Bizi izlediğiniz videoları eğer Instagram'dan falan paylaşırsanız bizler onları Instagram'larımızda paylaşacağız. Evlendikten sonra ne kadar beklediniz? Neyi? Evet, ben bunu niye neyi beklediğimizi yazmamışım. Evlendikten sonra ne kadar beklediniz? Herhalde. Ne bekledin? Otobüs. Ne bekledin? Bir şey bekledin. Herhalde çocuk. Çocuktur. Olabilir. Evlendikten sonra biz beklemedik. Talya kendiliğinden geldi arkadaşlar. Bize sürpriz yaptı ama evlendikten sonra kafamızda öyle çok böyle çocuk yoktu. Hatta biraz zaman var diyorduk işte. Buğra'yla bir birlikteliğimiz vardı öncesinde ama evlendikten sonra belki 3-4 sene sonra falan olabilir diye düşünürken biz evlendikten 2 sene sonra Taçım Hanım diyorum kendisine. Taçım Hanım bize sürpriz yaptı. Sence insanlar ne kadar beklemeli? Yani bu bir de şey meselesi. İstek arzu meselesi. Bu çok değişken bir soru. Yani bir kere aile ortamının sağlanabileceğinden emin olmaları gerektiği zaman olması lazım kesinlikle. Herkes için değişir bu. Çok herkese farklı cevap verilebilir. Aynen. Bilmiyorum yani bu sorunun cevabını açıkçası. Çıkma yıllarımızın en değer verdiği şey nedir? Bunu gerçekten ben de düşünmedim. Çıkma yıllarımızın en değer verdiği şey nedir? Yani çıktığımız dönemde herhalde en değer verdiğimiz şey nedir? Ama gerçekten bizim değer verdiğimiz, bizim yani çıkarkenki en çok değer verdiğimiz evet. Seyahatlerimiz bence. Evet, güzel cevap. Ben gerçekten bu soru üzerine düşünmemiştim. Seyahatlerimiz evet. Keyifliydi yani bütün seyahatler. Evet, düşününce de seyahatlerimiz gerçekten öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben böyle cevap verip sana aynısını söylersem bunu kabul etmiyorum. İşte bak, bu soruların üzerine düşünmediğimin göstergesi. Gerçekten düşünmedim ama doğru yani, seyahatlerimiz. Hele ilk seyahatler çok keyifliydi. Göcekler falan filan. Evet, onlar keyifliydi. Eğleniyorduk bayağı. Ama ondan sonraki seyahatlerimiz... Artık eğlenmiyor muyuz?
Hayır, eğleniyoruz. Ama şimdi o ilk zamanlar birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Neyi severiz, neyi sevmeyiz. Ya o şey karmaşa da çok O güzeldi. şey, bir laf vardır Şimdi ya. birbirimizin ne sevip ne sevmediğini biliyoruz tatillerde ya da sen neyi yaparsın yapmazsın. Hayır, insan insanı tatilde, arkadaş arkadaşı tatilde tanırmış mıydı? Öyle bir laf vardı değil mi? İnsan insanı mı? Dost dost bir şey, öyle bir laf var. Arkadaş. İnsan tatilde tanışır gibi bir şey var. İlk çıkmaya başladığımızda çok tatil yaptık. Evet, ilk zamanlar çok tatil yaptı. Tatilde tanıdım seni yani. Tatil arkadaşım Tatil, nasılsın? aynen. Ama artık eğlenmediğinde bu video sayesinde anlamış oldum. Ben bu videonun sonunu merak etmeye başladım şu anda. Ben de merak ediyorum. O zaman şimdi bir soru soruyorum. Sor. Hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediğin kişinin ben olduğumu ilk ne zaman anladın? Dın dın. Dın dın. Hadi bence hani ben Ver. diyorsun ya işte Ver. ama ne cevap vereceğim? Yani seninle çok keyif alıyordum. Eğleniyordum. Eğlence ve keyif almanın kısmını geçtim. Bir şeyler oturup konuşabiliyordum. Paylaşım yapabiliyordum. Beni anlayabiliyordun. Artık bunları yapamıyor musun? Niye dum dum diyorsun? Ha pardon, yani yapıyorum, hayır, anladığına karar verdiğim noktadan yani. bahsediyorum. Tabii ki de keyif alıyorum ki hala yani. beraberiz hayatım, orası da şey değil yani. Tabii ki de çok keyif alıyorum seninle. Bana olan davranışın, saygın, birbirimizle olan paylaşımlarımız, birbirimizi anlamamız, bu bende çok büyük bir etkisi oldu. Özellikle atıyorum benim şimdi ikimizin de iş sektörü farklı ve benim işime de bu kadar anlayışla yaklaşabilmen de benim için önemliydi. İlk başlarda, çünkü zaten o zaman önemliydi ve bunu zamanla zaten kendi aramızda çözdük. Bunlar önemliydi. En basiti, ben seninle arkadaş gibiydim. Böyle çok önemli bir şey. Arkadaş gibiydim, eğlenebiliyorduk. İlla sürekli sokağa çıkmamıza gerek kalmıyor. Seninle hala da öyleyiz. Evin içinde de eğlenemiyorum. Demek ki dedim benim hayatımdaki olması gereken kişi, mutluyum da. O yüzden bu şekilde beraberliğimiz devam etti. Bir de üstüne mis gibi, çiçek gibi bir de çocuğumuz oldu. Yani benim için öyleydi. Yani spesifik bir zaman soruyor bu soru yalnız. İşte bunlar zamanı getirdi. Zamanı gelince Gerçi de bende evlendik hayatım. Yani şöyle, bende de bir düğme döndü ve seninle zamanımı hayatımın sonuna kadar geçireceğim. Kendiliğinden Demedim gelişti. tabii ki ama ben çok kısa sürede anladım. Çünkü çok uyumlu bir insan olduğun için. Tribünleri oynuyor Hiç arkadaşlar. tribünleri falan oynamıyorum. Gayet uyumlu bir insan olduğun için. Çok kısa zaman sonra ben dedim yani tamam, böyle devam eder bu iş böyle. Tabii ki bak, buna karar zaten verilmez. Ben hayatımın sonuna kadar bu insanla Tabii. geçireceğim yani, bunu Öyle düşünürsünüz, beraber ona temenni olursunuz. edersin. Olmayabilir. Ne kadar çok mutlu ilişkilerden neler olduğu biliniyor yani, ama bizim temennimiz o yönde. Evet. O yüzden de adım attık aynen. Ama çok kısa zamanda ben seninle uzun soluklu bir şey olacağını hemen anladım ben. Evlilik neleri değiştirdi diye soru sormuş. Zaten aslında bu çok garip bir soru değil. Klasik bir soru, çünkü zaten genelde soruyorlar bunu. Evlilik bizde hiçbir şey değiştirmedi. Yani biz Buray'la bence de evlenmeden önce değiştirmedi. nasılsak evlendikten sonra aynıydık. Hatta evlendiğimizin ertesi günü sabah aynı rutinde uyandık. Sonra bir Ne ara olacaktı sadece ki zaten? şöyle olduk. Biz evlendik galiba ya filan olduk. Gerçekten hani kafamızda o stresi, hani evlendik şimdi evlilik değişmedi bizde gerçekten. Hakkımdaki ilk izlenimin neydi? Arkadaşımın mağazasında tanıştık. Çok sempatiktin o gün. Yani böyle gayet gülüyordun, eğleniyordun falan. Ne kadar tatlı, sempatik bir kızmış dedim. Ben de aynısını senin için söyledim. Yok bir de tam o arada sen iyi bir dizideydin. Diziyi bitirmiştim. Yeni bitirmiştin veya Bitirmiştim. değil mi? Diziyi bitirmiştim. Ama böyle yani çok popüler olduğunda bir dönemde. Genelde onun böyle bir havası olur falan. Sende hiç öyle şeyler yok. Gayet böyle keyifliydi ya ilk gün. Ben ne kadar tatlı bir kız demiştim. Aynı şeyi ben de Buğra için söyledim. En yakın arkadaşı Ayşegül bizi tanıştırdı. Sanki Buğra'yı 40 yıldır tanıyormuşum gibi geldi. Burayla eğlenebileceğimi... Vardır, benim öyle bir efektim vardır ama. Beni hep tanıyanlar, ben seni çok uzun süredir tanıyorum gibi. Egomuzdan da ödün vermeyiz. İnsanlar çok söyler bana onu, biliyor musun? Böyle Çok 40 yıldır samimiyim herhalde. tanıyor. Beni samimi buluyorlar. Abi senle Ama çok sen uzun de süredir öylesin. tanışıyormuşuz gibi diyorlar bana. Sen de öylesin. Dışarıdan ilk insanlar seni soğuk zannediyor. Birazcık da tabii sosyal medya Ya o şeysi. yüzden değil. Belki böyle, niye biliyor musun? Herhalde sakal makal. Böyle bir bak, kaşlarım böyle aşağıya doğru yüzünüyor surat. Herhalde daha ciddi duruyorum. Ama yani evet, yani ciddiyetsiz bir adam değilim tabii ki de. Yani soğuk biri değilim ama yani. Çok gayet samimiyim. İşte onu söylüyorum. Ben de ilk seninle eğlenebileceğimi, çok keyif aldım. Yani Buğra'yla oturduk, sohbet ettik, Ayşegül falan. Ve o anda gerçekten Buğra'yla keyif alabileceğimi, sohbet edebileceğimi anladım. Sonra da zaten yanılmadım. Yanılmadığım için de şu an beraberiz. Gerçekleştirmene yardım etmemi istediğin tek hayalin nedir? Erken emeklilik.
Erken emeklilik. Tamam o zaman. Amerika'ya gittikten sonra hedeflerim çok değişti benim. Türkiye'deyken Senin böyle bir erken emeklilik hayalin var. Hayır, Türkiye'deyken iş böyle ama Amerika'ya gittikten sonra hedeflerim çok değişti. Yetecek kadar olsun ve erken emekli olup dünyayı gezmek istiyorum. Onun üzerine daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Evet. Orada da en büyük yardım tabii ki aile olduğumuz için en büyük yardım da senden gelecek. Emeklilik derken ben hakikaten çalışmayı da çok seviyorum ama daha böyle rahat, keyfe keder çalışmak ve dünyayı gezmek istiyorum yelkenliyle. Orada da tabii çocuğumuz olduğu için özellikle sana çok iş düşüyor. Nasıl yaparız, ne yaparız? Cevap bu. Senin ne? Dünya çapında bir projede günün birinde yer almak. Ben nasıl Ve sana buna yardımcı işte olabilirim sen ki? de bu konuda destek olacaksın. Belki bambaşka bir ülkeye gitmem gerekecek bir ay, bir yıl. Senin de o konuda benim hayalimi gerçekleştirmen gerek. Mesaj mı veriyorsun? Mesaj veriyorum. Flört günlerimizin en unutulmaz anı nedir? Söylersem çok rezil olacağımız şeyler var. Olmaz. Çok zor soruymuş bu. Flört günlerimizin en unutulmaz anı. Çok fazla şey vardı da ne var? Benim flört ettiğim zaman unutmadığım an, et yemediğim halde beni Edirne'de çok meşhur bir köfte yapan yere götürmen olmuştu. Ama o hiç etin unutmuyorum adını öğrendim. onu. Hayır, sen de cool'luk böyle bana söylemiyorsun. Çok Hayır, uyumlu gibi gözükmek unutmuştun. için. Hiç unutmamıştım, Hayır, söylememiştim. Daha yeniydik. Hayır, yemek yemeye kaç kere çıkmıştık. Söylemiştim, unutmuştum. Ama ben et yemiyorum deyince, düşünüyorum şimdi de et yemiyorum deyince sevmiyorum gibi algılıyor. Yani çünkü ne bileyim Türkiye'de yaşıyoruz, çok az insan var. O dönem bir de bu bir de gerçekten Buğra yani Edirne'deki o yeri çok seviyormuş. Ben yemiyorum dedim. Tamam okey, salata yiyordum zaten ama Buğra hiç unutmuyorum. İnanılmaz bir yemek yiyor karşımda ve o zamanlar çok daha hassastım et konusuna. Öyle bir anılarımızdan bir tanesi bu. Yani bu en unutulmaz an değil ama komik bir an var hatırladığım. Kesinlikle en unutulmaz an değil ama aklıma şu an böyle bu değişik bir şey diye. Bir de gerçekten böyle sorular sorulduğunda bir anda kalıyorsunuz. Evet. Bildiğiniz şeyleri de unutuyorsunuz. evet. Ama ne var bakalım en komik anlardan. Şeyde oturuyorduk. Gümüşlük'te oturuyorduk. Teknede dondurma almak istedin. Gider misin dedim. Ben de gitmedim. Sen git dedim. Küçük botumda motoru vardı. Onu takmak istemedim. Şuradan şuraya gideceksin diye kürek çekerek sen gidiyordun ve suyun ortasında kaldın. Gidemedin. Çünkü inanılmaz rüzgar vardı. Çıktı. Ben gittim. Tam kenara yaklaşıyorum, geriye Aynen. gidiyorum. Tam kenara yaklaşıyorum, geri gidiyorum. Bana yüzer misin? Yüzerek gel falan. Nasıl yüzeyim geleyim? Botumu çekeceğim. O kadar rüzgarda. Bayağı çaresiz savruluyordum. Ondan Evet. sonra oradaki arkadaşlar, esnaf yardım etti. Esnaf arkadaşlar yardım etti. Allah'tan bir de tanıyorlar çünkü çocukluğum Gümüşlük'te geçti benim. Keyifli bir andı o yani Tanıyorlar. bence. İlişkinin başlarından keyifli bir andı. Evet, başlarıydı. Belki de Evet. 4. ayımız falandı ya. Bilmiyorum ama keyifli Öyle bir bir andı. şeydi. Evet, keyifli bir andı. Evet, keyifli bir andı. Saygı duyulduğunu hissetmen için ne yapabilirim? Bak bu güzel bir soruymuş. Gitgide sorular zorlaşıyor aşağıya doğru indikçe. Saygı duyulduğunu. Zaten hani bana çok saygılısın. Hani bu benim için zaten çok Ama bu önemli. samimi saygı. Öyle bir şey yok aramızda yani. Böyle bir resmiyet gibi bir saygı yok. Çok samimiyiz biz. Anlayışlı olman, bazen beni anlamadığın noktalarda anladığını düşünmem. Ben şunu hissederim mesela. Kararlarıma saygı duyduğunu İşte o aynı gibi. şeyi söylemeye çalıştım. Yani mesela ben Talya ile ilgili yorum yapayım. Talya ile ilgili bir karar aldığım zaman benim kararıma saygı duyuyorsan veya ikna edebiliyorsam seni bir karar verdiğim zaman bana saygı duyduğunu hissederim. İşte ben de aslında yani. aynı şeyi söylüyordum. Benim kararlarıma, yani düşüncelerime saygı duyduğun noktada bana zaten saygı duyduğunu anlarım. Anlatması zor. Ki- Benden hoşlanmadığın ya da seni rahatsız eden bir şey var mı? Çok hızlı. Hadi bakalım. Çok hızlı konuşma. Ve ben bir şey anlatırken sürekli araya girmen. Çok... Kaçıncı bölüm bu? Hiç sen bir şey anlatırken araya girdin mi? Hayır yani şu an değil. Bak video olarak belki evet birbirimizi şu an frenliyor olabilirsin Yo. kendini. Ama Bence sen yapıyorsun Hayır. biliyor musun? Ya zaten hani şeyi söylemiyorum. Soru cevap yaptığımız için hani Bir dakika. sevmediğim bir dakika. Ben de işte aynı- bak Ama işte. hayır. işte. Ben de sana aynı Ama şey söyleyecektim bu arada. anlatmama izin Sen vermiyorsun. esas benimle laflama Bir girersin. dakika. Ben hayır bir şey söyleyeceğim. Zaten bunu Başladı kavga. ben bunu söylemiştim zaten hani en sevmediğim huylarından biri uyuması. Özellikle film izlerken ama gerçekten sevmediğim noktada o kadar hızlı konuşuyorsun ki bazen bir şey anlatırken. Atıyorum mesela bir şey anlatacağız. Bir anımızı anlatacağız arkadaşımıza. Mesela Ceyda anlat diyor. Daha ağzıma derken Burak tekrar giriyor. Bir dakika diyorum anlatayım devam et. Çünkü değil. Çünkü. Ama kabul et lütfen. Çünkü atlaya anlatıyorsun. Hayır. Hikayenin böyle ana fikrini geçiyorsun. Ama işte o zaman da çok uzuyor yani. Evet ama bak Hayır. ben de uzun Bir şey hikaye sevmem ama söyleyeceğim. bazı şeyler vardır ki hikayenin sonuna gelmesi için onların bilinmesi lazım. Ya Veya tamam hayatım. sen onları atlıyorsun. Hayır tamam bak şimdi o şey. Ve ya sen hep benim lafımı kesersin. Hızlı konuşmada şöyle beynim çok çalıştığı için. Bilmediğim şey yok. Alet olsun bu kafaya ya.
Ay ya Buğra. Beyni çok çalışan insanlar genelde hızlı konuşur çünkü bir laf ederken öbürünü de düşünüyorum. O yüzden öyle evet, bir bazen şey değil. kaçıyor, bazen çok kaçıyor. hızlı, bazen gerçekten hani Ama yıllardır onu ben duyuyorum. Yani. Evet, ama sana bunu herkes söylüyor. Bir handikapım, evet. Doğru. Tamam, ben bu. Şimdi senden. Politik insanı hiç sevmem ama sen de ekstra böyle mesela birisini sevmiyorsundur ama bir sebepten dolayı bir araya gelmemiz gerekiyordur. Bir yemek yenilmesi gerekiyordur, bir şey veya bir iki saat zaman geçirilmesi gerekiyordur. Ve sen o insanı sevmiyorsan veya o insanla alakalı bir şey sevmiyorsan böyle o kadar nötr oluyorsun ki, politik ol demiyorum yani, sevmediğim bir insana beraber olmamız gerektiği için canım cicim yapmanı tabii ki istemem. O zaman o da beni çok büyük rahatsız eder. Yani. Ama çok fazla blok koyuyorsun. Aşırı rahatsız oluyorum o işten. Bazen gerçekten haklı. Bazen bana mesela mesaj yani. atıyor. Ve ben konsantre olamıyorum. Dolayısıyla da o tip ortamlara seni mümkün olduğu kadar sokmamaya çalışıyorum. Tek başına gidiyorum. Evlendiğimizden beri değiştiğini düşünüyor musun? Evet ise nasıl? Değişmedin ya. Aynıyım değil mi? Aynısın, değişmedin. Hiç bozmadım kendimi yani. Aynı istikrarla devam ediyorsun. Yok, değişmedin. Gerçekten değişmedin. Ben şimdi korkuyorum bak. O Bu yaptım. yayınlanacak mı? Ona göre. Yani çekiyoruz ki yayınlamak için değil mi hayatım? Ben size bunu bir kamera ayrıca anlatırım. Ceyda'nın olmadığı bir orta yok. Değişmedi ya. Ceyda da değişmedi. Aynı. Bir değişiklik yok bence. Bence yani, hatta. Hayır. Hepimiz mutlaka yani yaş alıyoruz. O oluyor, bu hayatta Tabii bir tane ki. şey yaşıyoruz. Değişiyoruz ama evlilikle alakalı bir değişiklik yaşamadık biz. Yaşamadık. Neyse o yüzden. Aynen. Bir şey yok. Seni desteklemek ve cesaretlendirmek için ne yapabilirim? Yürü be Ceyda. Ben yeterli Gazla benim değil için. mi? Yani zaten yeteri kadar yani destek oluyorsun ama bazen böyle modum düşüyor benim. Kendimce gerçekten. Ama o anda geliyor Buğra bir şey söylüyor. Gerçekten o destek, hani demin hani tabirle yürü be Ceyda dediğim tabiri daha hani motive edici konuştuğun anda benim için yeterli oluyor. Ben de aslan burcu olduğum için pohpohlanmayı severim. Bütün aslanlar aynıdır. Ben de böyle aslansın, kaplansın yürüme değil de yani olan bir şeyi söylemen benim de hoşuma gider. Çocuklarımızın nesini seviyorsunuz? Taçum'un gerçekten sevgi dolu bir çocuk olmasına bayılıyorum. Ya ve ben de sürekli aynı şeyi gülmesine. söyleyecektim. Farklı bir formatta aynı cevabı verecektim. Talya'nın beni çok sevmesini seviyorum diyecektim. O kadar aşık ki bana. Hep böyle aklımda ya diyorum bu çocuk beni ne kadar çok seviyor deyince böyle bir içim kötü oluyor yani. Tamam, peki. Sen cevap ver. Verdim ya. Vermedin. Dedim ya çok sevgi dolu olması ilgili. Evet, tabii. İlişkimize dayanarak flört eden insanlara ne tavsiye edersin? Bak. Ya her ilişki, her insan farklı tabii ki. Bize dayalı söylemem gerekirse olabildiğince birbirinize saygılı olup iyi davranmanız, sevgililikten çok önce bir arkadaş olmayı denemelisiniz. Hayatı paylaşmayı, keyif almayı denemelisiniz. Benim önerebileceğim şey bu. Negatif olmamak lazım. Sürekli negatifi çekmemek lazım. Veya daha çok ilişkinin pozitif taraflarını, karşınızdaki insanın pozitif taraflarına odaklanmak lazım bence. Ve insanlar da değişmez bu arada. Ben bunu böyle idare edeyim. İleride bu kadın adam değişir. Çok rahatsız eden huyları varsa hiçbir zaman değişeceğine inanmayın bence. İnsanoğlu bastırır bence ama çok kötü bir huyunu da değiştirmez. O da yani ben negatif tarafından gireyim olaya biraz. Pozitifleri görün dedim ama negatifini söyleyeyim. Ya ben zaten evlenince değiştiririm bu kadını, bu adamı falan moduyla devam etmemek lazım. Bence insanoğlu çok radikal değişiklikler yapabilen bir varlık değil. Eğer pozitif taraflarından da mutluysanız pozitif taraflarını görüp devam edin bence. Negatif olmayın derim. Birlikte geçirdiğimiz zamandan memnun musun? Evet. Evet, ben de memnunum. Evet, memnunum. Yani memnunum. Memnunum, çok memnunum. Birlikte yapabileceğimiz bir hobi var mı? Ya bizim seninle çok hobimiz var ama en çok şey yapmak istiyorum, izin vermiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Beraber yapalım mı? Ne? Uçaktan atlamak istiyorum. Bana açılmanın senin için zor olduğu bir durum oldu mu? Yok. Olmadı değil mi? Biz bu en başından itibaren ilk çıkma teklifinde bile çok rahat bir şekilde. Zaten öyle bir çıkma teklifi de olmadı Olmadı, bizim aramızda. doğru. Kendiliğinden gelişti. Doğru. Çocuklarımızın bizde kalmasını mı yoksa evlendikten sonra taşınmasını mı istersin? Nasıl yani? Hayır, bir dakika. Onlar Evlendikten sonra. Taşınsın tabii canım, ne işi var Taşınsın, bizim kendi ailesine evini yurdunu Eve kursun, ne üstünde yapacak? olur mu canım? Tabii ki taşınsın. Yani ama evlenene kadar tabii ki yaşamasını isterim. Tercihen geç evlenmesini isterim ki uzun süre benimle yaşasın diye. Ama tabii ki hayırlı bir kısmet olursa yaşı geldiği zaman evlenebilir. Ama evlendikten sonra tabii ki taşınmasını isterim. Biz yaşlandıktan sonra günlerini nasıl geçirmek istersin? Bol bol seyahat etmeyi isterim. Eyvah.
Yok, seyahatte problem yok da benim de yaşlılık planım şuydu hep. Gün golf oynarım. Akşamüstü belki bir yelken yaparım falan. O tip böyle bir... Yani evet, bir sahil kasabasında yaşamayı tercih ederim. Aynen. En büyük korkun nedir? Valla en büyük korkum şöyle. İtalyadan sonra benim ciddi cevabım. bir şekilde ölüm korkusu geldi. Ya mesela örnek veriyorum, uçaktan hiçbir zaman korkmazken şu an uçağa tek başına bindiğimde acayip korkum başladı. Bazen sen uyuduğunda seni kontrol ediyorum. O yüzden ciddi bir korku geldi bana. Hatta bir ara şey bile dedim. Psikologla konuşsam mı? Çünkü gerçekten bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Benim de cevabım aynıydı. Benim de İtalya'dan sonra benim de öyle bir en büyük korkum tabii ki hayatımda herkesin korkuları vardır da. Vardır ama bu artık tamamen her şeyin üstünü İtalya'dan örttü. sonra evet, ama çok insana oluyormuş bu. Yani bana da ölüm korkusu geldi. En çok neye minnettarsın? Neye minnettarsın derken evlilik için mi? Hayır, genel olarak mı? yani. Gerçi evlilikle ilgili bu ama soru genel gelmiş. En çok ne? Ben güzelliğime minnettarım. Her şey minnettarım ben. Hayata her şey Ben de minnettarım. öyle ya. Mutluyum hayatımdan yani. Belki 18-19 yaşından beri her sabah kalktığımda mutlaka bir şekilde işte yataktan kalktığım o anda işte camdan dışarı bakıyorumdur ya da bir şey. Zaten hayatımdaki olan şeylere şükrediyorum. O yüzden her daim minnettarlık duygusu bende çok fazla vardı. O yüzden ben her şeye minnettarım yani. En utandığınız an nedir? Ben hiç senden utanmadım. Utandığım bir şey oldu mu? Yok. Yok, benim de olmadı. Biz ne? Bence bu şey değil. Ama bir şeyler böyle acaba atsak mı bir şeyler böyle daha çok izlensin diye bir şey. Ben aslında genel olarak utangaç bir insanım aslında. Mesela hala bazen böyle çekiniyorum nedense senden. Şöyle bir şey var. Aslında utandığım bir an değil o da, hani filmlerde falan hep böyle bir erkek bir kadın ilk tanıştığı zaman heyecan göstergesi olsun diye şey sahnesi olur ya. Dirseği düşer masadan. Ceyda ile ilk yemeğe gittiğimiz zaman elimi koyarken dirseğim, ama o ya utandığımdan dolayı falan değil. Öyle bir şey oldu ve Ceyda ona acayip gülmüştün. Çok moralim bozulmuştu. Sanki böyle çok ekstra bir heyecanlandığımı düşündün. Ama o bilerek olmamış yani. Heyecandan falan olmadı. O tamamen talihsiz bir şey oldu. O olabilir belki. Çünkü onun dışında başka pek utandığım bir şey yok yani. En çok hangi soru bunların içinde seni rahatsız eden bir soru oldu mu? Bu arada çok rahatsız edici sorular vardı da biz bilerek sormadık. Ya evet, aslında izlediğim şeylerde çok absürt sorular vardı arkadaşlar. Gerçekten yani aslında bence o tip sorular garip olurdu. Ama biz onları soramayız Biraz daha birbirimize. normalleştirdik. Yani hem bizi izleyenlere olmaz, hem bizim yapımıza uygun olmaz. Evet. İşte bu benim eşim dediğin an hangisiydi? Yani böyle gurur duyduğun bir an. İşte bak aslan kocam falan dediğin bir an hangisiydi? İşinin böyle başında olduğunu görmek. Seni ilk çıkmaya başladığımızda, yani daha doğrusu çıkmaya bile başlamamıştık. Seninle konuşmaya başladığımızda sen bir programa katılmıştın ve o zaman mesela seni izlemiştim. Mesela o benim hoşuma gitmişti. Benim de bir kere doğum anı çok efsaneydi bence. Var yani birkaç tane an var ama ilk aklıma gelen bu yani. Sevgilim benim ne giydiğime karışamaz. Karışamaz. Karışır. Şöyle. Bu Net illa yani böyle karışamaz. Karışır. Bu Ya illa şöyle, öyle. Bu bir illa dakika. böyle Dur, açık bir dakika. giydin kapalı giydin modu değil yani. Bu beğenmezsen bir şeyi bu renkle bu renk olmamış derim. Bu ayakkabı buna Ya zaten o- sen sorarsın bana ki yani. Karışamaz boyutu ayrı, sormak ve Ya öneri bu almak toplumsal ayrı. bak bu toplumsal bir şey olay. Karışma illa böyle gelip de baskı yapıp bu ne bu bilmem ne, o öyle değil. Gelmiyor mu bizim başımıza? Uyuyorum evde, gelir misin diye uyandırıyorsun. Hangi ayakkabı giyeceğini soruyorsun. Bu karışma değil mi şimdi? Bu karışma değil ki, bu Karışıyorum öneri. Karışıyorum ama. Yani senin de fikrini alıyorum. Bu fikir almak. Ya veya ne bileyim bak, veya senin daha önce gitmediğin bir yerdir. Ben oraya gitmişimdir. Bak bu kıyafetin buraya çok resmi ayrı. kaçabilir diye bir söyleyebilirim. Muhtemelen burada hani bu kıskançlıktan ve karışmaktan bir baskı kurmayla alakalı bir soru. O yüzden ona ben hayır dedim. Ya bu konu çok bir konu. Bu konuya Evet. devam etmek istemiyorum. Peki. Hadi son sorunu sor ve videomuzu kapatalım. Sana her zaman beni hatırlatan bir şey var mı? Çocuğun. Hayır ya, herhalde ki o değil ama. Başka bir şey var. Bulman lazım, benimle ilgili bir şey var. Her zaman hatırlatması gereken bir şey var. Var. Ne? Oyuncak ayın. Evet. Onu söylüyordum ben de. Yani böyle güldüğüme bakmayın çünkü bunun çok ayrı bir hikayesi var. Hiçbir zaman anlatılmayacak. Bir gün Hiçbir zaman bunu belki anlatılmayacak olan, anlatırım hiçbir size. zaman anlatılmayacak olan. Tatlı ve güzel Yok bir ya, anı. çocukluğumdan beri başucumda hep bir ayı var. O yani. Sana her zaman beni dizilerin, televizyondaki yani her açtığımda bir şeyini görüyorum. Ne diyorsun? Yaptık. Yani şu anda artık sorumuz kalmadı Evet, arkadaşlar. beklediğim gibi tehlikeli bir şey olmadı. Ben daha böyle radikal sorular Ya bekliyorum. aslında var ama onları yapmadık. Gayet düzgün bence, çok böyle geçti. Bu hazırladığımda sorular çok absürt sorular vardı. Evet. İnternette de zaten bu tip videoyu izlerseniz anlayacaksınız demek istediğimi, ama bizi izleyen aileler var. O yüzden de ben bizi izleyen aileleri de düşünerekten benim de
de kendimce olan çizgimden dolayı olabildiğince yumuşattım soruları. O yüzden bu şekilde hazırladım. Yani herhalde sonuçta burası bir aile kanalı yani. Biz de aileyiz. Saçma sapan sorular soracak halimiz yok. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Daha çok Buğra'yı görmek istiyorsunuz. Görüyorum yorumları. Sizlere cevap veriyorum ama hep Buğra'ya cevap yani sorular soruyorsunuz, yazar İstemiyor yazıyorsunuz. musun sen? Hayır, bundan sonra sen cevap ver lütfen sorulara. Ben senin adına bazen yazıyorum. Ama bundan sonra sen de cevap verirsen sevinirim. Çünkü zaten sorular genelde sana geliyor. Seni çok seviyorlar, Buğra Bey nerede diye. Sorular soruyorlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza diyorum artık. Yani yakın bir tarihte herhalde kanalımızın adı değişebilir. Ceyda Ateş'ten sonra Ceyda Buğra olabilir. Çünkü bu yönde gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Bir şey demek ister misin kanalın hakkında? Var, bir takım projelerim var. Bir şeyler ufak altına oyuyorum kanalın şu anda. Önlenemez bir yükselişim olduğunu farkındayım. Ne diyeceğim hayatım işte. Ya bir gün lütfen. Misafiri diye başladık. Bu bayağı yani keyifli, bayağı bu da hobi işte, beraber yaptığımız hobilerden biri olarak eklendi. Gayet keyifli böyle gittiği sürece. Tabii ki kanalın altını falan oymuyorum. Senin kanalın gayet de başarılı gidiyorsun. Aklıma bir şey geldi şimdi. Bir gün arkadaşlar sürekli Buğra için güzel yorumlar yapıyorsunuz ya. Bir gün böyle Buğra'yı övme yazıları yazar mısınız? Hayır. Ben onları videomuzun ara bir bölümünde küçücük yer verip Buğra'yı okuyacağım. Sizlerden Bak, küçük cümleler istiyorum. çok Buğra'yı bunu tehlikeli bir şey okuyacağım. Direkt kendi kanalımı açarım ve bu kanala katılmam bir daha, yani onu söyleyeyim. Çok tehlikeli bir Peki şey başka istiyorsun. konuklar buluruz Buğra Bey. Amerika'da zor bulursun başka konuk. Türkiye'de olsan bulursun da. Neyse biz daha çok fazla birbirimize girmeden kanalımızı kapatalım diyorum. Olur. Hadi son bir şey daha. Görüşürüz. Ne söyleyeyim? Bitirdik video işte. Ay Buğra ya. Ne diyeyim ki? Yani dedik son bir şey daha. Neyse arkadaşlar, hepinizi kocaman öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.